İyi günler. Türkiye'de bir yıldır Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümü için bir süreç işliyor ve bu süreç çeşitli gerilim aşamalarından geçiyor. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan bir komisyon var ve bu komisyon geçiş sürecinin, özellikle PKK'nın kendini feshetmesi sonrası silahların hangi koşullarda bırakılabileceğine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir takım yasa önerileri sunacak ve daha sonra da meclis bu konuyu tartışıp yeni kanunlar çıkarıp çıkarmayacağına karar verecek. Bu çok kritik bir aşama. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon bütün çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Komisyonun 3 üyesi iktidardaki AK Parti ve ortağı MHP ile daha çok Kürt hareketini temsil eden DEM Parti'nin birer üyesi İmralı Adası'na gitti ve Abdullah Öcalan'la uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Dolayısıyla da komisyonun görüşme faslı sona erdi. Şimdi artık somut bir çerçeve çizme zamanı. Öte yandan bu süreç Suriye'deki gelişmelerle de doğrudan ilişkilendiriliyor ve Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'ye, Rojava'ya ilişkin bir takım çekinceleri var. Kürtlerin de Türkiye'ye ilişkin çekinceleri var. Aynı zamanda da Şam'a ilişkin. Bütün bu denklemde barış süreci nasıl ilerliyor? Bizi bir tıkanma mı yoksa daha geniş bir yol mu bekliyor? Bunları konuşacağız. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'la hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi editörümle konuştuğumda işte hani neler soralım diye ikimizin de aklına gelen ilk soru şuydu. Süreç nasıl ilerliyor? Türkiye'deki süreç ne aşamada? Yaklaşık bir yıldır devam eden bir süreç var. Evet, çok hızlı ilerlemiyor. Henüz toplumun kafasındaki kaygıları ortadan kaldıracak gelişmeler yok, adımlar yok. Ama hakkını da vermek gerekiyor. Bir yıldır insanlar yaşamını yitirmiyor. En azından insanlar umutlu bir bekleyiş içerisinde. Dolayısıyla hızlı olmayan, kendi ritminde ilerleyen ama geldiğimiz aşamada artık biraz hızlanması gereken, biraz ritim, vites arttırması gereken bir sürece girdik. Çünkü birinci aşama bitti. Komisyon İmralı'ya da gitti, Sayın Öcalan'la da görüştü. Artık toplumun gözü, kamuoyunun gözü mecliste çıkacak yasaya bağlı, çıkacak yasalara bağlı. Peki Türkiye'deki siyaset ve toplum bu barış sürecine nasıl yaklaşıyor? Genel bir destek var mı? Süreç karşıtı bir yeni sağ da yükseliyor ve aslında ana muhalefet partisi CHP'nin de buraya doğru kayması riskinden söz ediliyor. Hatta siz geçen gün meclisteki grup toplantısında buna işaret ettiniz. Bu açıdan bakıldığında hani sürecin emniyet sübabı olabilecek unsurlar ne kadar fazla? Evet. Yani şöyle, toplumdaki tereddüt hali devam ediyor. Haklı olarak devam ediyor. Çünkü henüz resmi, yasal olarak atılmış bir adım yok. İşte kayımlar devam ediyor. Hala insanlar işte paylaştığı tweetlerden, düşüncelerinden dolayı gözaltına alınıyor. Daha dün 17 tipli öğrenci işte alındı, yargılanıyor. Hala cezaevinde hasta tutsaklar var. İnfazını tamamlamasına rağmen bırakılmayanlar var. Kaç kişi tahminen? Yani tam sayıyı vermek biraz olanaksız, çünkü biz sayı... Yani Kürt meselesinden dolayı Evet. hapiste kaç kişi var? DEM Partili veya sıradan yurttaş ya da işte PKK üyesi olduğu için toplam sayıya dair bir fikir var. 4000-5000 arasında bir sayı vardı, ama bu her gün biraz daha değişiyor. Bırakılanlar oluyor, Evet. yeni alınanlar oluyor, cezasını bitirenler oluyor. Ama toplumda şöyle bir okuma var. Toplum sözleri dinliyor, nasıl gideceğini merak ediyor ama ne olduğuna bakıyor. Yani işte bu süreç yaşama nasıl dokundu? Düşüncelerini rahat ifade edebiliyor mu? Hala saat 4'te kapısına kimsenin
dayanmayacağı kaygısını atmış mı gibi biraz daha hani somut adımlara bakıyor. Bu tereddüt halini ortadan kaldırmak çok zor değil. İşin zor bölümünü geçtik. Hı hı. İşte PKK'nın silahları yakması, sınır Kendini dışına feshetmesi. çıkması, ZAP gibi bugüne kadar ulaşılamayan bir yerden çekilmesi aslında bu sürece ne kadar bağlı olduğunu, ne kadar süreçte samimi olduğunu ortaya koydu. ZAP en zor bölgelerden birisiydi yıllardır. PKK'nın bulunduğu ve Türkiye'nin müdahale edemediği bir Yani bölge. evet, yani etmeye çalışıp aslında bir türlü yol alamadığı da bir bölge olduğu için. Dolayısıyla hani bu tarafta aslında çok böyle tarihi adımlar atıldı ve samimi bir şekilde süreç takip ediliyor, devam ediliyor. Ama diğer tarafta ağır işleyen bir süreç var. İşte henüz dediğim gibi yani toplumun demokrasi hanesini yazacağı bir adım yok. Dolayısıyla bu tereddütleri ortadan kaldırmanın yolu tam da işte komisyon ayın 4'ünde toplanacak. İmralı'da Sayın Öcalan'la yapılan görüşmenin raporu komisyon üyelerine, bilgisi komisyon üyelerine sunulacak. Her partinin bir rapor hazırlığı var. O raporlar meclise sunulacak. Artık meclis bir biçimiyle İmralı'daki Sayın Öcalan dinlemesini komisyona aktardıktan sonra raporunu hazırlayıp meclise sunması gerekiyor. Meclisin de adımlar atması gerekiyor. Bu adımlar belki yani toplum kafasındaki tereddütleri giderebilir. Barış sürecine olan zaten destek yüksek, daha da arttırabilir. Toplumu umutlandırabilir. Dolayısıyla toplumun henüz tam anlamıyla dışarıdaki etkenlerden çok fazla etkilenmeden bu sürece inanması ya da işte bu sürece ilişkin umudunu büyütmesi için adımların atılmasına ihtiyaç var. Sayın Başkan, peki toplumun kaygıları dediniz ama sanırım Türkiye'de Kürtlerle Türklerin kaygıları, bu sürece ilişkin kaygıları birbirinden farklı. Kürtler neyden kaygılanıyor, Türkler neyden kaygılanıyor? Yani belki hani Kürtler ve Türkler olarak iki gruba ayırmayabiliriz. Ortak kaygılar da var. Demokrasi Kürtlerin, Türklerin 86 milyon ortak kaygısıdır. Bu sürecin kendisinin varacağı menzil de demokrasidir. Yani demokrasisiz bu süreç çok anlam ifade etmez. Tabii Kürtlerin kaygıları biraz daha farklıdır. Sıcağı sıcağına yaşıyor. Sıcağı sıcağına işte 40 yıldır yaşamış olduğu şeyler bir bölümü henüz devam ediyor. Bu sürecin bozulma kaygısını tekrar yaratacağı sonuçları hesap ediyor. İşte çocuğu yurt dışındadır, sürgündedir, cezaevindedir, işte kırsaldadır. Çocuğu babası ailesi partili olduğu için KHK'lidir, işten atılmış, işe yerleşemiyor, ekonomik olarak diyelim hani geçimini sağlayamıyor. Bölge bu meseleden dolayı ekonomik olarak ihmal edilmiş. Yani Kürt'ün kaygısı bu süreçle birlikte bütün bu bahsettiğim bu ve buna benzer sorunların ortadan kalkmasıdır. Türkiye'de çeşitli kaygılar var. Ana muhalefet başta olmak üzere, biraz önce de sormuştunuz, Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefetin şöyle bir kaygısı var. Acaba bu süreç ilerlerse iktidarın hanesine mi yazar kaygısı? Çok gereksiz, yersiz bir kaygı. Gerçekten bu süreç çözülsün isteyenlerin bir kaygısı var. Biraz Kürt'ün kaygısına yakındır. Velhasılı kelam toplum haklı olarak 100 yıllık bir meselede 50 yıllık toplumun her coğrafyanın her karışını etkileyen bu sorunun yaratmış olduğu kaygıları taşıyor. Bu kaygıları gidermenin yolu işte tam da işte atılacak adımlardır. Bu adımlar toplumu rahatlatacak, muhalefeti rahatlatacak, soru işaretlerini giderecek kesinlikle bir rol oynayacaktır. Mesela AİM kararları, AYM kararlarına uyulması Kürt'ün de Türk'ün de büyük oranda kaygılarını giderecektir. Mesela 11. yargı paketinde Covid düzenlemesi konuldu. Biz hala ısrar ediyoruz. Arkadaşlarımız onun mücadelesini yürütüyor. Yani burada yani toplum vicdanını yaralayan suçlar, kadın, çocuk, İstismarı, istismarı hariç bence siyasi adli ayrımı yapılmadan ayrımsız bir şekilde uygulanmalı.
bu toplumun kaygılarını giderebilir. Buna benzer işte kayyum meselesi dün yerine kayyum atanan Siirt Belediye İş Başkanımız beraat etti. Şimdi kayyumu niye atadınız? İşte soruşturma var, yargılaması var dediniz. Tırnak içerisinde örgütle bağlantısı var dediniz. Şimdi mahkeme karar verdi. Hayır. İşte Böyle bir suç yok. böyle bir suç yok. O suç Çin varlığı gerekçe gösterilerek kayyum atanmış. Dolayısıyla beraat etmiş Siirt Belediye İş Başkanımızın, belediye iş başkanlarımızın yönetime dönmesi gerekiyor. Yani bunun bile karşılanması güvensizliği, kaygıları ortadan kaldırabilir. Yani burada aslında biraz artık yürütmenin, iktidarın yapacaklarıyla ilgilidir. Toplum kafasındaki soru işaretleri, kaygıları gidermek, işte muhalefete bu sadece bir Kürtler için kimi adımların atılacağı ama Türkiye'nin batısında da baskıları devam ettirecek bir süreç değil dedirtmemiz gereken şey işte AYM kararlarını uygula, AYM kararlarını uygula, tutuksuz yargıla. Şimdi bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yani AİM kararlarından biri de sizin eski yani HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'la ilgili birkaç karar verdi ve geçtiğimiz ay Demirtaş'ın artık tahliyesi neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Çünkü Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. Dolayısıyla da hukuken sonuç kesinleşti. Ama Demirtaş bırakılmadı ve pek çok insan da bunu soruyor. Mesela Demirtaş'ı bırakmamak belli ki bu bir iktidarın bir kararı. Bu da sürece ilişkin size bir şey anlatmıyorum. Ya iktidar mesela niye bu tür adımlar atmaktan bile imtina ediyor? Evet, yani AYM kararı kesinleşti. 3 defadır aslında Sayın Selahattin Demirtaş ve aynı durumda olan Figen Yüksekdağ ve Kobani Kompas davasındaki arkadaşları ilgilendiren aslında bir karar. Netleşmiş bir karar ortadadır. Bunların bir an önce hayata geçmesinin mücadelesini biz de yürütüyoruz. Ve bunlar böyle uzun süre dikkate alınmadan hayata geçirilmeyecek kararlar değil. İşte tam da biz de hükümetin biraz önce söylediğim Türk kaygıyı gidermesi için atacağı adımlardan birisinde bu olabileceğini söylüyoruz. Ve bu konuda da yani bunu defaatle her platformda da dile getirdiğimizi belirtmek istiyoruz. Mesele tam da burada yatıyor. İktidarın bu sadece sözle bugüne kadar getirdiği, henüz tam neyi beklediğini bilmediğim ama bence beklediği çok tarihi ve stratejik adımların atıldığını bildiğim bu sürece artık biraz daha bence doğrudan dahil olması gerekiyor. Çünkü karar verici mekanizmada olduğu için işte kimi adımlar atması gerekiyor. Tereddüt barışa değil, tereddüt işte çatışmanın, şiddetin ortadan kalkmasına değil. Tereddüt sürgündeki, cezaevindeki işte silah bırakan vatandaşın bu topraklara gelmesine dönük değil. Tereddüt tam da sizin dediğiniz noktadadır. Bu iktidar samimi değil diyor insanlar. İşte evet. Bu kararı gerekçe gösteriyor. Kayyumları gerekçe gösteriyor. Siirt beraat etmesine rağmen niye kayyum devam ediyor? Gerekçesiyle insanlar tereddüt ediyor. Tereddütü ortadan kaldıracak olan bizim partimiz değil. İktidar. Yürütmedir. Çünkü karar verici mekanizma odur. Bir sözüne bağlı, bir genelgesine bağlı, bir KHK'sine bağlı, bir bir adımına bağlı bir süreç olduğu için tereddütü gidermesi gereken iktidardır ve biz de bunu yeniliyoruz. 100 yıllık bir meselenin çözümünde bu kadar basit adımların atılmaması bizi de zorluyor. Emin olun bu bahsettiğiniz tereddütlerin direkt sahadaki muhatapları bizler oluyoruz. Bu bir süreçtir diyorsunuz ama adım atılmıyor. Bir süreçtir diyorsunuz ama iktidar bu konuda yeterince aktif değil, toplumsallaştırmıyor. Yasaya bile gerek olmayacak
işte kimi kararlarla toplum rahatlatacak adımları atmıyor. Soruların muhatabı biz olduk ve biz yorulduk. Biz Anladım. Şimdi Sayın Başkan, şöyle bir özel yasanın çıkmasının talebi var. Sanırım sizden parti ya da Kürt kamuoyu da bu sürece ilişkin bir özel yasa çıkmasını arzuluyorsunuz. Özellikle silah bırakan PKK'lilerle ilgili bir yasal düzenleme, hapishanelerdeki ve sürgündeki Kürt siyasetçiler veya aktörlerle ilgili. Ve bir de entegrasyondan, demokratik entegrasyondan söz ediliyor. Suriye için de benzer bir şey var ama şu anda meclis bu meclis komisyonu çalışmalarını büyük ölçüde bitirip artık somut veriler çıkarmaya hazırlanırken siz ne tür bir yasa istiyorsunuz bu sorunun somut olarak çözümü açısından? Şimdi tabii ki özel yasa olması gerekiyor. Yani silah bırakan bir örgüt var. Ve bunun yıllardır devam eden, ortada duran sonuçları var. Sürgündür, işte yargılanandır, içeridedir, kırsaldadır. Bu sonuçların ortadan kalkması gerekiyor. Pek bahsedilmiyor. Bir de hala Türkiye içinde kaçak hayatı yaşayanlar da var. Milyonlarca, hayır bir de milyonlarca dosya var sadece. Evet. Bunu yani yüzlere, binlere sıkıştıramayız. Milyonlarca yargılanan insan var. Bunun için bir özel yasa gerekiyor. Ama bu sürecin kendisi bir demokratikleşme süreci olduğu için özel yasa örgüt ve sonuçlarıyla ilgilidir. Hı hı. Ama bunun dışında da terörle mücadele kanunudur, infaz kanunudur, infazda eşitliktir, ceza mahkemeleri usul kanunudur gibi aslında bu sürecin de kurumsallaşmasını sağlayacak, toplumsallaşmasını sağlayacak demokratik adımların da beraber atılması gerekiyor. Şimdi bir Kürt barışından söz ediliyor. Evet. Özellikle bu süreci iktidar cenahında başlatan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli buna çok vurgu yapıyor. Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı buna vurgu yaptı. Sanırım siz bu barışın bir yasal zeminini oluşturmak istiyorsunuz. Ama iktidar bu konuda ne? Mesela yaptığınız kapalı konuşmalarda bu konuda umut vaat ediyor mu? Şimdi şöyle, yani bu 100 yıllık mesele sadece bir özel yasayla kapanıp bitecek bir mesele değil. Hı hı. İşte ana dili konuşmak, kullanmak, eğitimli görmek sorunu hala devam ediyor, değil mi? Tabii. İşte yerel yönetimler hala diyelim bir soruşturmaya bakıyor. Davası olması gerekmiyor. Bir soruşturma açılmasına bakıyor görevden almak yerine kayyum atamak için. Mesela hala insanlar özgürce düşüncelerini ifade edemiyor. Kürt, Türk kim olursa olsun. Dolayısıyla bu meselede özel yasa çok önemlidir. Çünkü 40 yıllık bir çatışma ve şiddet ortamı var. Ama bir de bunu ortaya çıkaran sebepler var işte. Bu sebeplerin giderilmesi biraz demokratik adımlara bağlıdır. Yasal düzenlemelere bağlıdır. İleride belki anayasal düzenlemelere bağlıdır. Özel yasa evet, çünkü silah bırakan, evet, normal yaşama entegre olması gereken bir kitle var. Bu sebepten dolayı dışarıda olan on binlerce insan var, yargılanan on binlerce insan var. Ama bunun yanında bu meselenin demokrasi zeminde çözülmesi için de atılması gereken adım var. Mesela bunlar bir bütündür. Yani özel yasayla birlikte, yani özel yasa çıkınca Kürt meselesi bitmiyor. Demokratikleşme bitmiyor. Aksine tam da bu yasadan sonra, belki bu yasayla birlikte, belki bu yasadan önce Türkiye toplumunu rahatlatacak, Türkiye toplum beklentilerini giderecek kimi yasal düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. Şimdi bu entegrasyona gelince de işte entegrasyon da aslında demokrasiyle ilgilidir. Tamam, diyelim silah meselesi çözüldü. İlgili özel yasada çıktı, değil mi? Yani silahlarını bırakan PKK'lilerin dönmesi için bir yasa da çıktı. Tamam, burası doğru.
Peki bundan sonrası nedir? İşte kayyum sistemi devam edecek mi? Değil mi? Evet. Kürt dilini özgürce konuşacak ya da işte ana dili farklı olan insanlar ana dilinde eğitim görecek mi? Değil mi? İşte seçmiş olduğu irade bir daha sandık kuruluncaya kadar o kenti yönetecek mi? İnsanlar düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilecek mi? Eleştirebilecek mi? İşte kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili antidemokratik yasalar düzenlenecek mi? Ortadan bu konudaki yanlış yaklaşım ortadan kaldırılacak mı gibi bunları çoğaltabiliriz. Dolayısıyla entegrasyonu kendisi demokrasiyle ilgili olduğu için bir asimilasyonu ortadan kaldıracak. Herkesin kimliğini tanıyacak, eşit yurttaş olarak görecek. Değil mi? İnsanların istediği gibi inandığı biçimde yaşayacağı, yaşam biçimine müdahale etmeyeceği, kim olursa olsun bir zeminde yaşayacak mıyız meselesi biraz demokrasiyle ilgilidir. Zaman alacak, tartışılması gereken konulardır, ortaklaşması gereken konulardır. İşte tam da burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Yani ana muhalefet partisi. Sıkıntı orada. Ana muhalefet partisi bunu sadece bir işte özel yasayı gerektirecek bir mesele olarak görüyor. Bunu totalde bir demokratikleşme meselesi olarak görmediği için mesafeli yaklaşıyor. Günün sonunda bu mesele çözülürse iktidara kazandıracak kaygısıyla hareket ediyor. Aslında bu herkese kazandırıyor. 86 milyona kazandırıyor. Yani dolayısıyla ana muhalefet başta olmak üzere muhalefetin bu süreci desteklemesi gerekiyor. 86 milyonun yaşamını rahatlatacak. Sadece Kürt yurttaşın yaşamını rahatlatmayacak. Günün sonunda sandık kurulduğu zaman insanlar özgürce tercihini nasıl yapacaklarına kendileri karar verecek. En başından beri bunun bir siyasi partinin işine yarayacağı, onu yeniden seçtireceği, onu iktidara taşıyacağı düşüncesi çok yanlıştır. Aslında sanırım Türkiye'de bu sürecin muhalefet tarafından tereddütle karşılanmasının sadece yani sizin dışınızdaki muhalefet değil, az önce bahsettiğim hani Türk toplumu diyelim. Kürtlere işte demokrasi, batıya otoriter bir sistem inşa edilecek gibi bir şey var. Bunu Kürt kabul etmez. Yani Kürtlere demokrasi, batıda otoriter, baskıcı bir sistem, bunu Kürt kabul etmez. Anladım. Kürtlerin kendisi yıllardır demokrasi için mücadele ediyor ve kendisi için değil. 86 milyon için, Orta Doğu için, dünya için. Dolayısıyla böyle bir kaygı olmuş olabilir ama bu kaygı yaratanlar büyük bir haksızlık yapıyorlar. Türkiye'nin acilen Kürt meselesini çözmesi, demokratikleşme sorunlarını çözmesi gerekiyor. Bu başlayan süreci buna vesile yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Uzağında durarak değil, sadece eleştirerek değil, katkı sunarak, işte çözüm önerileri ortaya koyarak, dayanışarak, birlikte hareket ederek, bu işte antidemokratik sistemi demokratik zemine çekerek, demokratik bir basınç oluşturarak, işte bizim muhalefetten beklentimiz budur. Anladım. Bunu daraltan, işte sadece bir bölgeyle sınırlı tutan, oradaki yaşayan insanların sadece kimi haklar elde edeceğini ama batıda başka bir şey olacağını söylemek 100 yıllık bir meseleye haksızlıktır. Kürt'e haksızlıktır. Demokrasi mücadelesi verenlere haksızlıktır. Kürt'ü demokrasiden ayrıştırmak en büyük haksızlıktır. Şimdi son olarak bu Rojava meselesiyle ilgili konuşalım. Birkaç şey var. Birincisi siz zannediyorum ayın yani 7 Aralık, 6-7 Aralık'ta galiba İstanbul'da bir uluslararası konferans düzenleyeceksiniz ve siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında yaptığınız konuşmada Suriye'de Kuzeydoğu Suriye Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmedi bu konferansa davet ettiğinizi söylediniz, açıkladınız. Ve Türkiye'nin de buna olumlu yanıt vermesi gerektiğini söylediniz. Fakat AKP'nin sözcüsü Ömer Çelik bu konuda reddiyeci bir tavır sergiledi. Bir kere siz buna nasıl yani iktidarın
İlham Ahmet'in Türkiye'ye gelişine şimdilik mi hayır dediğini düşünüyorsunuz? Bu kapılar orta vadede açılabilir mi ve bu mevcut süreçle ne kadar ilişkili? Sonra diğer birkaç sorum daha var, onları da sorup kapatırız. Şimdi bu çok önemli. İktidarın Suriye genelinde özelinde de Kürtlerle ilgili bence düşüncelerini güncellemesi gerekiyor. Eksik bir yaklaşım var, yanlış bir yaklaşım var. Kürtleri tehdit olarak gören anlayışın doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Biz Federe Kürdistan bölgesinden de siyasi partileri davet ettik. İşte Avrupa'dan sol, sosyalist, demokrat siyasi partilerin temsilcilerini, kurum temsilcilerini de davet ettik. Haklı olarak sonuçta Rojava'da bir bölge yönetimi var ve 13 yıldır orayı yönetiyor. Bir meşruiyeti var. Uluslararası kamuoyunun dikkate aldığı bir zemin ve aktörlerdir. İlham Ahmet'i Avrupa'da diplomasi yapıyor. Akşama kadar Avrupa Parlamentosu'nda, diğer ülkelerin parlamentolarında bu meseleyi anlatıyor. Yani bir kadın diplomat olarak buraya gelmesi sadece bizim konferans açısından önemli değil. Tam tersine Suriye'ye ilişkin kaygıları olan, soruları olan ve bunun yanıtını bulmayan, başta iktidar çevreleri olmak üzere Türkiye kamuoyunun bence direkt muhatabına sorular sormasının da aynı zamanda vesilesi olacaktı bizim konferansımız. Kürtler Türkiye için tehdit midir? İlham Ahmet'i söylesin. Kürtler Suriye'de ne istiyor? Cevabını İlham Ahmet'i versin. Çünkü oranın bir aktörüdür. Oradan çıkmış bir de galiba İlham Ahmet telekonferans üzerinden Öcalan'la bir görüşme yapmış. Bu kendisi de yalanlamadı ve Mazlum Abdi de Öcalan'la bir takım dolaylı görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Aslında Rojava'daki aktörlerin Öcalan'la da bu süreç bağlamında görüşmesi gerekiyor, bekleniyor. Belki de sizin konferans buna da bir vesile olabilirdi ama şu aşamada galiba henüz resmi olarak reddedildi mi bu? Yok, sadece Sayın Çelik'in açıklamalarını dinledik. Ya tam da onu söylüyorum. Yani bu konuda Sayın Öcalan'a da büyük bir sorumluluk yüklüyor iktidarın kendisi, Türkiye'deki siyasi partiler. Tamam, orada sizin için diyelim hani güvenlik kaygısı olarak değerlendiriyorsunuz. Biz öyle değerlendirmiyoruz. Peki nasıl olacak? O kaygıları ortadan kaldırmanın yolu bir defa oradaki zeminde bulunan aktörlerle oturmak değil mi? Uzatılan eli tutmak değil mi? Onlarla konuşmak değil mi? Yani havaya mı yazacağız? O Rojava'daki yönetimle Türkiye'nin oturmasının ne sakıncası var? Görüşmesinin ne sakıncası var? Muhalefetin konuşmasının ne sakıncası var? Madem bir bütün olarak değerlendiriyorsanız gelsin Türkiye toplumu dinlesin. Şöyle demek haksızlık olur. Yani işte mevcut Suriye'de henüz kurumsallaşmamış bir rejim var. Daha dün Alevilere dönük tekrar işte saldırılar başladı. İnsanlar yaşamını yitirdi. Dürzilere ilişkin olanı yakın zamanda izledik. Şimdi orada ikide bir Kürtler ne istiyor sorusunu sorma yerine ya Kürtler bu Suriye'nin bir dinamiğidir değil mi? Orada bir bölgede yaşıyorlar ve diğer halklarla birlikte yaşıyorlar. Acaba Kürtler Suriye yeniden inşa edilirken demokratik hakları ne olmalıdır sorusunu kendisine sorması gerekenlerden birisi de bu iktidar değil mi? Bu ülkeyi yönetenler değil mi? Peki, milyonlarca Kürdün işte kardeşleri orada, akrabaları orada. Türkiye'nin Suriye'de Kürtlere dönük negatif tutumu Kürtleri rahatsız ediyor. Çünkü Nusaybin'dekilerle aynı aşirettendirler, akrabadırlar. Araya sınır çekilmiş. Emin olun bu güvenlik kaygısı meselesi nereden kimden çıktıysa çok haksız. Henüz orada bir kurumsallaşmış devlet yapısı, kurumsallaşmış bir demokrasi, tırnak içerisinde ordu diyebileceğimiz kapsayıcı bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla Kürt'ün kaygısını tek taraflı anlamak, empati yapmamak, Kürt'ün oradaki yaşamış olduğu sorunları görmemek, sadece bir güvenlik kaygısı olarak değerlendirip bir kenara bırakıp
görüşmemek, ne istediğini bence bilmemek Ya da bilmek istememek. ya da bilmek istememek, bravo, bilmek istememek bence çok doğru değil. Kürtler hiçbir yerde Türklere tehdit olmadı, olmayacak. Bu uzun süredir bu siyasetin içerisinde olarak ama Türklerin de Kürtlerin haklarına, diline, kimliğine, güvenliğine saygı göstermesi gerekiyor. Şimdi Sayın Başkan, Türkiye'de devletin yerleştirdiği başka bir algı var. Ama PYD Suriye'de kurulmuş bir yasal siyasi parti. Gerçi şey zamanında Esad zamanında siyasi parti kurmak çok yasal şeyi yoktu ama sonuçta oranın siyasi bir partisi, SDG'den ayrı olarak siyasi bir parti. Hatta PYD, CHP ve DEM Parti'nin de üye olduğu Sosyalist Enternasyonel'in danışma üyesi. Evet. Yani uluslararası alanda da meşruiyeti olan bir parti. Birincisi, DEM Parti'nin PYD ile ilişkileri var mı? Ve PYD'nin başka uluslararası siyasi platformlara alınması için bir çaba içinde misiniz? Bu konuda doğrudan ne kadar ilişkilisiniz PYD ile? Yani doğrudan bir ilişkimiz yok. İşte çünkü onun koşulları da yok. Fiziki, çünkü bir zeminde bir araya gelemiyoruz. Dönem dönem. Çünkü PYD yetkilileri Türkiye'ye gelemiyor. Tabii Türkiye'ye gelemiyor. Uluslararası arenada da dönem dönem işte bizim de davet edildiğimiz, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ve diğer partilerin de davet edildiği konferanslara katılıyorlar. Sadece orada birbirimizi görebiliyoruz. Şimdi PYD Suriye'nin kendi dinamiğidir. Orada kurulmuş bir siyasi partidir. Yasa dışı olup olmadığına biz karar veremeyiz. Evet. Dolayısıyla biz Türkiye ile PYD ilişkilerinin, Türkiye'deki siyasi partilerle PYD ilişkilerinin geliştirmesine yanayız. Haksızlık etmemek lazım. Sayın Davutoğlu başbakanken aslında PYD'li yetkililer buraya geldi. Yani burada görüşmeler yaptı. Bunlar çok Asya Abdullah mesela İzmir'deki bir konferansa geldi, konuşma yaptı. Tabii, şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani ya bu mesele gerçekten samimi bir şekilde çözmek istiyorsak bence Kürt'ü böyle tehdit görmeyen, empati yapan ama demokratik haklarına da saygı gösteren doğru temelde bir ilişki geliştirmemiz gerekiyor. Ben PYD'nin programına biraz baktım. Aşağı yukarı aslında biraz o Demokrat Partilerin programlarını örtüşüyor. Bütün haklar, bütün inançlar, çevreden, doğadan, işte bu hegemonik emperyal güçlerin Orta Doğu'ya müdahalesine karşı olan düşünceler aslında Türkiye'deki bir Demokrat Parti'nin, belki de bizim ya da başka partilerin programlarından çok farklı değil. Bunun dışında biz başka pratiklerini görmedik. Yani PYD'nin bugüne kadar başka bir siyasi partiye haksızlık yaptığını, ırkçılık yaptığını, işte otoriter bir yaklaşıma sahip olduğuna şahit olmadık. Ya en önemlisi şudur: El Şara Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. İşte Orta Doğu özel temsilcisi Mazlum Abdi'yi arıyor. Yani aslında uluslararası kamuoyunda bir kabul edilirlik de var. Aslında bir meşruiyet de var. Onunla görüşüyor. Bir taraftan burayı arıyorlar. Belli ki bir yol bulunurken bir aktör de burasının olduğunu artık uluslararası kamuoyu bunu kabullenmiş. Yani Türkiye'nin bunu geciktirmesi doğru değil. Emin olun 25 milyon Kürt'ü rahatlatır. Daha güçlü aidiyet bağlarıyla bu ülkeye bağlar. Orta Doğu'da Türkiye'nin denklemin içerisinde olmasını Kürtler sağlayabilir. Türkiye denklem dışıysa yaşamış olduğu Kürt meselesinden kaynaklıdır. Türkiye orada garantör ülke değilse kendi politikalarıyla ilgili bir durumdur. Yani biz isterdik ki kendi ülkesinde Kürt meselesini demokratik yollarla çözen Türkiye, Suriye'de de keşke garantör ülke olsaydı. Şimdi Sayın Başkan, bu Türkiye'deki barış sürecinin başarısız olması halinde hem içeride hem de Suriye'de yeni bir savaşın patlak vereceği söyleniyor.
Bu biraz da önceki yani 2013-15 yılları arasında yürütülen barış sürecinin başarısız sonuçlanmasından sonra yaşanan korkunç çatışmalara bakılarak da böyle bir öngörüde bulunuluyor. Bu süreç başarısız olursa ne olacak? DEM Parti ne olacak? Kürt hareketi ne olacak? Kürtlerin hem Türkiye hem Suriye'deki geleceği ne olacak? Ve en önemlisi bu tartışılıyor. Çok da genelde geçiştirilmek isteniyor ama Kürtlerin İsrail'e yanlaşabileceği, İsrail'le ittifak kurabileceği ne dair çeşitli komplo teorileri de kuruluyor. Ne olacak? Sizin böylesi bir hani belki düşünmek istemezsiniz ama bir felaket halinde Kürtleri ne bekliyor? Kürtler neyi bekliyor? Ya Kürtler çok felaket gördü. Dolayısıyla biz bu süreci yürütürken hiç olumsuz olan tabloya çok odaklanmıyoruz. Çünkü süreçlerin bozulduğu dönemleri de yaşadık, gördük. Kimseye bir yararı da olmadı. Dolayısıyla biz olumlu olması için şu anda elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Ve hiçbir dönem olmadığı kadar bu sürecin olumlu bir yere evrilmesinin Türkiye'de koşulları da var. Çünkü yıllardır kavga edildi, bir sonuca ermedi. Yani bu kavgadan kaynaklı Kürtler kimliğinden vazgeçmedi. İşte Kürtler taleplerinden belki tam olarak karşılayamadı. Yani iki tarafta aslında birbirini şey yapamadı. Yani sorun büyüyerek devam etti. Uluslararasılaştı. İşte Suriye'deki meseleden görüyoruz. Dolayısıyla ben yani olumsuz ne oluru düşünme yerine hepimiz başarıya ulaştırmaya odaklanalım. Bu süreç kesinlikle başarıya ulaşacak biçimde bence yoğunlaşalım. Diğeri tereddütler ağır aksak yürümesini sağlayabilir. Bozulmaz. Yani bozulması halinde de zaten biz mücadelemize devam ettiriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi. İki, ya Kürtlerin çok özel bir halktır. Yani çok takdir ediyorum. Çok büyük değer veriyorum. Yani Kürtler Kurtuluş Savaşı'nda hegemonik emperyal güçlere yaslansaydı belki şimdi devletleri olurdu. Onlar birlikte yaşadığı halkları tercih ettiler. Üzerine dünya kadar zulüm görmelerine rağmen. Kürtler hiçbir zaman bu bağımsız tutumlarından vazgeçmediler. Ben hani Türkiye'de Kürt hareketini bildiğim için söylüyorum. Kürtler her zaman birlikte yaşadığı halklarla birlikte bir çözüm arıyorlar. Asıl kurtuluşu orada görüyorlar. Doğru olanın o olduğunu biliyorlar. Yani İsrail son süreçte bölgenin büyük bir gücü haline geldi. Kürtler İsrail'in bölgesel bir güç olmasından kaynaklı hani çareyi çözümü orada aramıyor. Öyle bir niyetleri de yok. Gördüğüm kadarıyla Suriye'de Kürtler Suriye rejimiyle bu meseleyi çözmek istiyor. Türkiye'de biz uzun yıllardır Ankara'da bütün hegemonik baskılara, bütün hegemonik işte oyunlara rağmen hiçbir zaman yönümüzü başka bir yere dönmedik. Yani bunu bizimle mücadele edenler de bence hakkını versinler. Bak bu hiçbir şeye saygı duymuyorlarsa bile Kürtlerin bu tarafsız, bağımsız, yaşadıkları zeminde, yaşadıkları coğrafyada ki işte kendi yaşadığı o sınırlar içerisindeki ülkenin yönetimiyle bir çare, bir çözüm bulma arayışı takdire şayandır. Biz başımız sıkıştığı zaman bu olmadı, haydi bir hegemonik güce, haydi bir bölgesel güce yaslanarak bu sorunu çözelim hiçbir zaman demedik. Ve bunu dedirtmemeli kimse. Çünkü Kürtler böyle bir şey kafasından geçirmiyor. Günün sonunda biz Türkiye halklarıyla birlikte yaşayacağız. Bu coğrafyada yaşayacağız. Dışarıdan gelene işte sırtını dayayarak, dışarıdan gelenden medet umarak, dışarıdan gelenden işte bir şeyler bekleyerek biz bu süreci yürütmedik, yürütmeyeceğiz. Ve buna değer verilmeli, buna kıymet verilmeli. Hiç kimse 40 yıldır süren bu süreçte Kürtlerin işte iki kutuplu dünyada da, tek kutuplu dünyada da herhangi bir kutuba özel bir ilgi gösterdiğini, herhangi bir kutubun işine gelen pratikler içerisine girdiğini söyleyemez.
Bu çok kıymetlidir. Hı hı. Bak bu başlı başına aslında belki şimdi değil ama ileride Türkiye toplumunun takdir edeceği bir şeydir. Başı sıkışan ikide bir güce sırtını dayıyor. Bir gün işte Rusya'nın yanında, ikinci gün Körfez ülkelerinden birisinin yanında, üçüncü gün İsrail'in yapmış olduğu işte Filistinlere saldırılar karşısında ikircikli bir dil kullanıyor. Ama biz başladığımız günden beri zulümse zulüm, demokrasiyse demokrasi, iyiyse iyi, kötüyse kötü dedik ve demeye devam edeceğiz. Bizi diğerlerinden farklı tutan bu yaklaşımımızdır. Emin olun buna uluslararası güçler de saygı gösteriyor. Bizi öyle diğer şeylerle kimse karıştırmasın hareketlerle. Çengel atınca çekebilecek, çengel atınca politikalar doğrusunda yönlendirebilecek, etkileyebilecek. Burada öyle bir zemini yok. Biz dünyanın her yerinde öz gücüne güvenen ve mücadele ettiği topraklarda ki işte artık yönetim kimse çözmeye çalışan ama sadece kendisi için değil, yaşadığı coğrafyayı güzelleştirme, demokratikleştirmeye çalışan bir yaklaşım içerisinde ve bu sonsuz böyle devam edecek. Çünkü bu doğru bir şeydir. Hegemonik güçlerin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini biz biliyoruz. Çünkü Kürtler 100 yıldır kimliksiz yaşıyorlar. Dolayısıyla bu çok kıymetlidir. Bu görünmüyor, buna değer verilmiyor. Ve en ufak şeyde bırakın siz Kürt hareketini bir kenara bırakalım. Ya dünyada basit, sıradan siyasi partiler bile programını yazarken bir yerlere, uluslararası bir zemine, merkeze mesaj veriyorlar. Bizde asla öyle yok. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok sağ olun. Dileyelim her şey güzel olsun, sizin umduğunuz gibi olsun. Uğraşacağız, yapmaya çalışacağız. Türkiye'de Kürt hareketini ve Türkiye'deki sol bileşenleriyle birlikte sol sosyalist hareketleri en güçlü biçimde temsil eden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. partisi olan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'la konuştuk. Hoşça kalın.